Aras Demir'e bir adım daha yaklaştı. Evet, fragmandan gördüğümüz üzere Aras, Demir'in psikolog seansındaki ses kayıtlarına ulaşarak Demir'in kendisini unutmamış olduğunu bir kez daha anlamış oldu. Artık sırrın çözülmesi için çok basit bir detay kaldı. Aras, Teoman'ın da bu psikologda tedavi olduğunu öğrenirse bence şüpheleri artık Teoman üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak. Sonuçta Barış babasından gizli polis kayıtlarına bakarak bu sonuca ulaşsa da hastanın isminin yazmadığını söylemişti. Yani Aras, Demir'i muhtemelen başka bir isimle burada tedavi edildiğini anlayacak. Bunun yanında Barış, Akkaya ailesi tarafından kendisine burs verildiğini de öğrenmiş oldu. Yani Barış, babasının da bu işlerin içinde olduğunu anlayarak Aras'a yardım etmeye çalışacak. Sonuçta Barış, Aras'ın kardeşini aradığını daha yeni öğrendi ve şimdi ise ona yardım etmek için elinden geleni yapacak. Son olarak Aras, psikolog Simge'ye giden bu kayıtlı hastanın Teoman adında olduğunu öğrenirse işte o zaman dizi çok daha başka hikayelere yelken açacak gibi duruyor. Çünkü izleyici artık kardeşlerin birbirine kavuşmasını ya da en azından hikayenin daha akıcı bir şekilde ilerlemesini istiyor. Peki Teoman gerçeği öğrenirse ne yapacak? Teoman'ın bu bölümde Aras'ın tavuk pilav yediğini görünce şaşırdığını gördük. Yani Teoman, Aras'la arasındaki benzerlikleri gitgide fark etmeye başladı. Bunun yanında Teoman gerçekleri öğrense bile bence bunu kabul etmesi kolay olmayacaktır. Çünkü aile bildiği kişilerden kopması da oldukça zor bir durum. Yine de Hakan'ın ona böyle davranma sebebi onun için artık açıklığa kavuşmuş olacak. Peki Metin aslında Hakan'ın adamı mı? Videoyu beğendiyseniz gelin incelememize devam edelim. Biliyorsunuz ki Aras yanan evi öğrendikten sonra Metin'le bir telefon konuşması yapmıştı. İşte bu konuşmada Demir'in yangını çıkardığını ve evin Serhat'a ait olmasından dolayı Serhat'la konuşmaya gideceğini söylemişti. Şimdi bu sahneye dikkatle bakın. Çünkü Metin, Aras'ın Serhat'la konuşmaya gideceğini duymasından sonra paniğe kapılıyor. Yüz ifadesi burada çok net. Muhtemelen Metin burada olanları Hakan'a haber verdiği için Hakan buna da önlem alarak Aras gelmeden hemen bir plan çiziyor. Böylece Aras aslında Hakan'ın evine gittiğinde Hakan zaten her şeyden haberdar olduğu için Aras'ı kandırmaya yönelik hareketler sergiliyor. Öyle ki Serhat'ı aslında kendisi öldürmek istediği halde peşinde başkaları varmış gibi davranıyor. Yani Hakan'ın bu davranışları birilerinden haber aldığını kesin olarak kanıtlıyor. Bu kişi de çok büyük ihtimalle Metin. Öyle ki Aras'ın çantası çalındığı sırada yurtta olan tek kişi vardı ve o kişi yine Metin'di. Yani Metin her ne kadar Aras'ın yanındaymış gibi davransa da aslında Hakan'a çalışıyor. Fakat bunu neden yaptığı hala belirsiz. Yine de benim tahminim Metin Hakan tarafından bir şekilde tehdit edildiği için bunu yapmak mecburiyetinde. Bu yüzden Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrense bile Hakan'ın bundan haberi olacak ve ona göre yine kendi planını çizmeye devam edecek. Peki diziye yeni katılan abi karakteri kim? Evet, bu bölümde nihayet uzun süredir bahsettiğimiz mafya karakteri de diziye dahil oldu. Şu an kendisini göremesek de adamlarını ve Hakan'ın üzerinde ne kadar söz sahibi olduğunu görmüş olduk. Bunun yanında abi karakteri Serhat'ın yaşadığı durumdan rahatsız. Yani Serhat'la Hakan'ın abiye çalıştıklarını bu durumdan anlamış oluyoruz. Bundan dolayı da Hakan'ın Serhat'ı yok etmesi mümkün gözükmüyor. Yani Akkayalar her ne kadar güçlü gözükseler de onların da çalıştığı ve bağlı olduğu daha güçlü biri var. Hatta yeni bölümde Hakan'ın Teoman'ı yanına alarak gittiği toplantıda bence abiye bir mesaj yollamak amacıyla gerçekleştirilecek. Yani Hakan aslında Teoman üzerinden yine bir plan peşinde. Son olarak Aras'ın yanan ev hakkında bilgi aldığı yaşlı adam burada Serhat hakkında oldukça önemli bir bilgi paylaştı. Serhat'ın o evde hiç yaşamadığını anlattı. Bunun yanında o evde kalanların da kiracı olduğundan bahsetti. Bahsettiği kiracı aile muhtemelen Hakan oluyor. Fakat bu yaşlı adam aynı zamanda Serhat'ın erkek bir kardeşi olduğundan da bahsediyor. Yani burada Serhat'ın Aras'ın amcası olma ihtimali bir kere daha güçleniyor gibi. Çünkü Serhat en başından beri Aras'ı bu hikayede tutan ve onun Bodrum'a gelmesine sebep olan kişiydi.
Fakat Serhat Aras'ın amcası olsa bile Hakan bu gerçeği nasıl bilmiyor ya da Serhat bu zamana kadar bu gerçeği nasıl sakladı? Bu sorular hala gizem. Fakat Serhat bence geçmişiyle bu hikayenin kilidini çözecek kişi. Peki sizce Serhat Aras'ın amcası olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.